Işınlanma gerçek olabilir mi? Kuantum ışınlanması. Kuantum ışınlanma nedir ve kuantum ışınlanma olursa bize ne faydası olacak sorularına cevap arayacağız. Bilim adamları kuantum seviyesinde gaz atomlarını bir noktadan başka bir noktaya ışınlamayı başardı. Şimdi ise atomlara yüklenen bilgileri fotonlar yoluyla ışınlamaya çalışıyorlar. Peki nasıl mı? Kuantum ışınlanma. Araştırmacılar yıllardır bir kuantum seviyesinde, parantez içinde söylüyorum, kubit, ışıktan ışığa bilgiyi ışınlamaya çalışıyor. 2006'da Niels Bohr Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, ışık ve gaz atomları arasında ışınlanma olayını gerçekleştirmişti. Şimdi ise bu araştırma grubu iki gaz atomu arasında bilgiyi ışınlama yoluyla taşımayı başardı. Bunu bir veya birkaç kere değil, kalıcı ve sürekli olarak gerçekleştirebiliyorlar. Kuantum dolanıklığı nedir? Kuantum dolanıklığı, iki veya daha fazla kuantum parçacığının, mesela fotonun, fiziksel özelliklerinin güçlü bir şekilde bağlantılı olduğu durumdur. Fakat dolanıklık, bizim bildiğimiz şekilde saçların, kabloların veya iplerin dolanık olması anlamında değil, yerine ışığın yapı taşları olan fotonlar gibi kuantum maddelerinin nasıl birlikte olduğunu, birbirlerine nasıl bağlandığını ve nasıl birbirlerini etkilediğini, bilginin kuantum bitlerini, kubitleri nasıl paylaştığını anlatır. Kuantum dolanıklığı, kuantum kriptografi yani şifreleme, kuantum bilgisayar ve kuantum ışınlanma gibi merak uyandıran günümüz biliminin en önemli uğraşları üzerine araştırmaları, fiziğin en ilginç çalışma alanlarından biridir. Kuantum ışınlanma nedir? Maddenin ışınlanması için foton çiftleri kullanılabilmektedir. Bu foton çiftleri birbirleriyle aynı özelliği gösteren iki fotondan oluşur. Örnek olarak bir foton Ay'a gönderilirse ve dünyadaki de uyarılırsa, aynı anda fiziksel bir bağ olmamasına rağmen diğer foton da tetiklenir. Foton çiftleri ile maddenin atomları kodlanıp kuantum şifreleme parantez içinde diğer merkezdeki fotonlara gönderilir. Kodlar diğer merkezde işlenip diğer merkezdeki aynı tip atomlar birleştirilir ve aynı madde elde edilir. Bu şekilde madde taşınması veya elektronik olarak madde kopyalanması yapılabilir. Işınlanma işleminin sonunda orijinal maddenin yok edilmesi gerekir. Pratik olarak bu şekilde ışınlanma yapılmıştır. Kopenhag Üniversitesi Niels Bohr Enstitüsü'nde Kuantum Araştırma Merkezi'nde Profesör Doktor Eugene Polzik yaptığı açıklamada, her etabı başarıyla sonuçlanan deneylerde birçok kalıcı sonuçların elde edilmesi, kuantum fiziksel araştırmaları için çok önemli bir adımdır, dedi. Kuantum ışınlanması nasıl oluyor? Kuantum ışınlanması, maddenin enerjiye dönüştürülerek uzay ve zamanda hareket ettirilmesi olarak tanımlanıyor. Kuantum ışınlanmasında foton çiftleri kullanılıyor. Foton çiftleri arasındaki mesafe ne olursa olsun, bir tanesinin gösterdiği tepki diğerini de etkiliyor. Çinli bilimin insanlarının gerçekleştirdiği son ışınlanma ise bugüne kadarki en uzun mesafeli kuantum ışınlanması olarak kayda geçmiş durumdadır. Ne işe yarayacak? Çin, başarıyla sonuçlanan deneyin kuantum interneti için ilk adım olduğunu duyurdu. Partiküllerin fiziksel temas olmaksızın veri aktarımı gerçekleştirebildiği kuantum internetinin hayata geçtiğinde veri aktarım hızında da devrim niteliğinde bir gelişme olacağı düşünülüyor. Kuantum ışınlanmanın tıp alanında da kullanılabileceği teorisi üzerinde duruluyor. Gelecekte organları oluşturan partiküllerin ışınlanma yoluyla kopyalanarak veri halinde depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda bu veri depolarındaki organ parçacıkları ile tedavilerin yapılacağı üzerinde duruluyor. Kuantum ışınlanması deneylerinin kısa tarihi. 2006 yılından bu yana ışınlanma alanında önemli ilerlemeler kaydedildi. Fizikçiler önce tek tek foton ya da elektronların kuantum durumunu bu parçacıklarla dolanık olan eşlerine aktardılar.
2014 Eylül ayında ise Cenevre Üniversitesi'nde araştırmacıları parçacıklar arasında 25 kilometre mesafe ile kuantum ışınlanma rekoru kırdı. Hemen ardından Çin Bilim Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Chao Yang Lu ile ekibi de bir parçacığın sadece spin durumunu değil, diğer kuantum özelliklerini de aynı anda ışınlamayı başardıklarını duyurdu. Özellikle bu son gelişme, kuantum bilgisayarlar arasında dolanıklık yoluyla kablosuz veri aktarımı sağlamak ve kuantum internet kurmak açısından büyük önem taşıyor. Çünkü ışınlanma ve dolanıklık, kuantum bilgisayarların ayrılmaz bir parçası. Çinli bilim insanlarının gerçekleştirdiği son ışınlanma ise bugüne kadarki en uzun mesafeli kuantum ışınlanması olarak kayda geçmiş durumda. Evet arkadaşlar, ışınlanma konusuna biraz daha böyle bilim açısından bakarak aslında olabilecekleri ve daha önce yapılmış deneyleri size aktardım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Yorumlarınızı mutlaka cevaplıyorum. Yorum atmanız halinde de ve eleştiri olur ya da konuyla alakalı sormak istedikleriniz olur. Bunlara mutlaka dönüş sağlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.